Evet, bugünkü konuğumuz Umut Soylu. Umut Soylu bize Tortu'nun No 10 sponsorluğunda geldi. Umut, ne haber? Sağ olun işte sen nasılsın? Ben enişten değilim, burada dervişim. Ama enişte de daha iyi, tamam. Öyle daha iyi. Evet. Öncelikle neden geldin bu akşam bizim eve? Yarın çalışma var o yüzden bu akşam sizdeyim. Ne iş yapıyorsun ki sen? Tekstil maalesef. Tekstilde ne yapıyorsun? Gömlek üzerine her işi yapıyoruz. Bugün tekstilde neler yaşadınız? Atölyede. Bir şey yaşamadık ya aynı. Değişen bir şey yok. Çalışmaya devam. Aynı derken ne yapıyorsunuz ki? Çalışıyoruz. Ne iş yapıyorsunuz? Ben düğme dikiyorum Nerede dikiyorsun? makinede. Hangi makinede? Bilgisayarlı makine. Markası ne? O kadar detay giriyor muyduk ya? Giriyoruz tabii. Burada her şey konuşuluyor. Juki. Ha, Juki. Çin malı. Aynen. Şirketin adı ne? Bu arada- Tamam, kes. Tamam. Sustum. Umut, kaç yaşındasın? 18 olduk. Çok şükür. Bu arada Tortu'nun No 10'unu denediniz mi? Sen neden okumuyorsun? Daha doğrusu okumak istedim. Annem mi göndermiyor? Annem babam mı göndermiyor? Yo ben kendi isteğimle çıktım. Yoksa kardeşin Eymen mi göndermiyor? Kendi isteğimle çıktım ben. Neden çıktın ki? Okuma hevesim yoktu. Çıktım ben de. Anlamıyor musun dersleri? Yo anlıyordum. Çıkmadım. Ya çıktım kendim çıktım. Kaçıncı sınıfta çıktın? Lise 1. Sadece bir ay okudum. Ondan sonra bıraktım. Ne yaptın bırakıp? Tekstile girdim. Para mı ihtiyacın vardı? Yani Çok mu açtınız? Fakir miydiniz? maalesef. Evde yiyecek ekmek yok muydu? Utandım şu anda. Yo vallahi çok şükür var da yani biz de katkıda bulunuyoruz. Hani bizim de katkımız olsun hesabı. Sen kaç paralık katkıda bulunuyorsun sizin haneye? Şimdi burada ticaret konuşulmaz. Ticaret konuşmuyoruz zaten. Senin maaşını konuşuyoruz. Ya işte tam o da ticarete giriyor. Yani sonuçta para. Konuşmayacaksan evi terk et. Direkt evi terk et yani. Evet. Maaşın, 2,5 para. pardon, maaşını sormayacaktık. Evet, katkını soracaktık. Evet. Yani evet. Yani Umut Soylu'nun Soylu ailesine katmış olduğu katkı ne? Emek kredisini ödemek. Ev kredisi. Aynen. Şimdi güzel açıklıyorsun. Allah razı olsun. Yani cümlemizde. Hayırlı cumalar. İşte bir yudum insan daha böyle çürüyüp gidiyor kendi kendine. 18 yaşına basmış, lise 1 terk, parasını ailesine kaptıran, geleceği şu an olmayan bir arkadaşımız Umut Soylu. Umut Soylu'nun bir babası, bir annesi var. O da bir anadan, bir babadan dünyaya geldi. Ne yazık ki geldi. Umut, senin bir duyduğumuza göre, arkadaşlarından duyduğumuza göre, Züberyan'dan şöyle bir şey söyle. Senin otobüslere karşı, özellikle büyük otobüslere karşı Aynen şeyler arası. bir ilgin var. İlgi demeyelim. Bir aşk, bir sevda. Yani Öyle söyleyeyim. otobüslerin arkasında otobüsleri okşadığın otogarda. O kadar değil. O kadar değil. Ama seviyoruz. Neden otobüs seviyorsun? Ne var lan bu otobüste diye sana sormuyor mu insanlar? Yani daha doğrusu bizim arkadaşlar yani onlar da alıştı artık ama bilmiyorum ya farklı bir sevda. Alay ediyorlar mı seninle? Yok. Dalga geçiyorlar mı? Hayır. Gerizekalı diyorlar mı? Yok. Neden otobüs seviyorsun o zaman? Ya Otobüste bilmiyorum. ne var mı seni çeken? Ya bilmiyorum ya. Sevenleri sevdiklerine kavuştururuz. En iyisi bu. Kamyon yazılı arkası söyleme bana. Yok. Otobüsle ilgili şeyini anlat. Yani bilmiyorum. İlk nerede tanıştın otobüsle? O 403'lerle. Malatya'ya giderken. Neler hissettin o otobüste böyle? Yolda kaldım. İşte. Yolda kaldık. Sivas'ta. Neler oldu, anlat bize. Yani. Ne yani, anlatsana. Araba Sivas'ta bozuldu. Hı hı. Orada işte bir iki saat bekledik. Ondan sonra ufak araçla gittik.
Tabi o zamanın şartları ve koşullarına göre. Ee, Öyle yani. O günden bu yana ilgim var yani. Yani senin için otobüs şöyle mi oldu yani? Otobüs bozuldu, yaralandı. Sen ona acıdın. Ya Ona içten içe bir nasıl desem bir aşk, bir vurulma, onu ben iyileştiririm, ayağa kaldırırım gibi şeyler mi besledin yoksa işte orasını ben de tam bilmiyorum ama yani böyle bir sevmeye başladım. Yani ilgi gösterdim. Yani şimdi de zaten fotoğrafçılık yapıyoruz. 18'e Muavin- bastın. Aynen, muavinlik de yaptım. Oralara geleceğiz, oralara geleceğiz. Oralara geleceğiz, tamam mı? Tamam. Oralara geleceğiz. Tamam. Otobüs Öyle yani. ehliyeti alacak mısın peki? 24 yaşında alınıyor. 24 yaşında mı alındın? Aynen. Neden 24? Hiçbir bilgim yok. O konuda Emin misin? Seni kandırmasınlar bak. Gençsin, toysun. Sana otobüs şoförleri yanlış bilgi vermesin. Emin misin? Kimden aldın bu bilgiyi? Malatya'da Miraç abimden almıştım. Sarı Miraç. Bu Malatya'da Sarı Miraç'ta tanıyan arkadaşlara sesleniyoruz. Böyle bir adam yok. Bu bir dolandırıcıdır. Malatya'daki herkesi kandırır. Cebindeki parayı alır. Otobüslere muavinlik yapar. Bakalım şimdi anlayacağız. Hiç muavinlik yaptın mı? Yaptım. Miraç dolandırıcıdır. Ama Malatya'da yapmadım. Hangi otobüste muavinlik yaptın? İstanbul Kalesi diye bir firma vardı, orada yaptım. Kaçıncı blok? Numara? 27. peronda. 20. peronda. Biz Aynen. gitsek oraya İstanbul Kale mi diyeceğiz? Aynen, İstanbul Kalesi. İsmini versek indirim yapıyorlar mı? İsmini versen yaparlar, sorun yok. Tanıdıklar var. Kim tanıyorsun orada? Doğan Yer. Onun lakabı ne? Genç kaptan. Kaptan peki. Tabii ki. Otobüs kullanıyor mu? Tabii. Nereye gidiyor? Sabit Alanya, Antalya. Seni nereye Arası. götürdü genç kaptan? Ben onun arabasına çalışmadım ya. Ben başka bir ustanın arabasına Onun çalıştım. arabasını çalışmak ister miydin? Yani tabii. Onun muavin olmak ister miydin? Tabii ki. Onun elinden mikrofonu alıp bayanlar baylar demek ister miydin? Yani. Saygıdeğer konuklarımız. Aynen. Biraz sonra servis başlayacak demek ister miydin? Ya o normalde söylenilmiyor da. Tabii ki. Hayali güzel. Genç kaptan olmak istiyorsun yani. Yani. birlikte. Peki hiç genç kaptan seni tek başına otobüste bir sefer çıkardı mı? Bindirdi mi seni otobüse? Yani otogarın içinde çok gezdiğimiz oluyordu. Öyle Hiç yani. al dedim mi bunu sen kullan biraz daha. Ya o kadar değil. Ama o da olur ya. Nereye gittin otobüste? Diğer Muavinlik kaptanla. olarak. Yok otobüs olarak. Aydın Kuşadası'na gittik. Muavin olarak. Aynen. Bir de Otobüs olarak sormuştum ama. ben sürmüyorum. Yok otobüs olarak. Tamam Sen işte. otobüssün. Nasıl yani? Tamam muavin olarak. Ya dedim. muavin olarak Aydın Kuşadası'na gittim. Bir de Nazilli yaptık. Ondan sonra bıraktım. Aydın Kuşadası kaç saat sürdü İstanbul'dan? 12 saat. 12 saat boyunca neler yaptın? Bize hemen hızlı bir şekilde anlat. Yani çok fazla uyuyamadık. Normalde hostesler genellikle uyur. Sen Tabii hostes ki- değilsin bu arada. Bak. Ama normalde hostes olarak Sen geçiyor. hostes değilsin. Hostsun. Önce Host, bunu host. kavra. Ya onu aynen biraz Şimdi karıştırıyoruz ama. hostesim dersen Acemilik. yani kaptanlar arasında başka bir bağ kurarım sizle. Kurarım ve konuşurum. Biz muavin diyelim. Evet, host diyelim. Host diyelim. Yani pek fazla uyku yok. Şimdi host olarak Seferlerde zaten ring olarak şimdi atılıyor. 27. peron sabah gittin kaçta? İlk çıkacaksın sefere. Sabah değil de akşam. Gece 11. Gece 11'de Kuşadası. perona gittin. Neler yaptın? Başka bir muavin Kuşadası'ndan geliyordu. Onu bekledim. Yani arabayı. Araba geldi. Arkadaş temizledi. Zaten tanıdık bir arkadaştı. O da Sivaslı. Aracı temizledi, bana bıraktı. Biz de işte tabii ilk defa çıkacağım. Yani heyecan baya yüksek. Liste yerini aldın mı? Listeye elime almadan önce bagajlarda hani yani bagaj yerleri vardır. Bagajı Ayrı ayrı. yerleştirdin mi?
Tabii ki. Yerleştirdim ama arkadaşın yardımıyla. Otobüs kalabalık mıydı? Full müydü? Tabii ki. 30 Hemen kişi var hemen. mıydı? 34 kişilik. Biletler ne kadardı? Biletler 80-90 lira arasında değişiyor. Bagajları yerleştirirken zorlandın mı? Tabii ki. Sana bağıran oldu mu? Bagajımı öne koy diye. Yok öyle bir şey olmadı. Listeye baktım ondan sonra. Tabii ki rezerve listesi var. Rezerveden koltuk numarasına göre hangi yolcunun nerede ineceğini söylüyorsun. Bayan yanı isteyen oldu mu? Nasıl? Bayan yanı isteyen oldu mu? Tam anlamadım ya. Otobüste bayan yanına oturmak isteyen oldu mu? Bayan. Yok. Olmadı ama güzeldi. Kontrol ederken neler yaşadın? Hiç zorlandın mı? Kontrol ederken yaşamadım ama İzmir emaneti vardı. Bir tane R25 motor. Motosikletti. Onu sabah oraya emanete İzmir'e bırakmayı unuttuk. Kim unuttu? Ben unuttum. İlk iş gününde Aynen. koca motosikleti, doğru mu söylüyorsun? Aynen. Yo ilk değil, ikinci seferde. Ama biz ilk seferden konuşuyoruz, He, düşünmüştüm. Yani- 21. peron. Bavulları yerleştiriyoruz. Aynen. İlk seferde bir Yolcuları şey kontrol olmadı. ediyoruz. Aynen. Ama sen ikinci seferin atlaman, Çok saçma oldu. yani lise 1'de neden terk olduğunu ben düşünürüm. Düşünürüm ya, ama düşünmüyorum. Lütfen başlayalım. Yolcuların listesine bakalım. Oradan devam edelim. Tamam. Ve üstünde ne vardı? Beyaz gömlek. Firmanın kravatı. Bir de kot pantolon. Siyah. O zaman Altına da babet saçlarını- ayakkabı. Peki, altında ne vardı? Babet ayakkabı. Babet ayakkabı vardı altında. Saçlarını o zaman yine turuncuya boyamış mı yoksa Turuncu diye. siyah mıydı? Turuncuydu. O zaman daha önce boyamıştın. Tamam. Boyama değil orijinal. Bu orijinal mi? Tabii ki. Ya canım. Orijinal. Ya Orijinal. iyi. Babanlar ne yapıyor? İyi. İyi. Yolcuları kontrol ettin. Aynen. İşte Sonra ne oldu? Ne yaptın? Yerine oturdun mu? He. peron çıkışında makbuz var. Fiş. Onu kontrol noktasına bırakırken de yani yeri karıştırdım bilmiyordum. Niye sen bırakıyorsun? Şoför bırakmıyor mu? onu? Yok. Onu Camdan uzatmıyor mu? otogarda Esenler otogarını öyle değil. Çıkışta bırakmıyor musunuz? Çıkışta muavin bırakıyor. Mavi sen Ama misin? diğer aynen. Host kim? Host yok. Host da sensin. Biz muavin diyoruz ya. Yani Çünkü host dediğin zaman şoförler biraz değişik oluyor. niye kaptan deyince değişik olmuyorlar? Uçak mı kullanıyorlar? Vallahi bilmiyorum. Ben karıştırdım. Aynen karıştırdım yerini. Nasıl karıştırdın? Kime gittin? Yani Elini Ee, indir. paranın verildiği yere gittim ben. Hmm. Yani kontrol noktasına değil oraya gittim. Oradan da yönlendirdiler. Zaten o arada trafik vardı. Saatin Rahattın birde. yani, yine de rahattın. Aynen yine de rahat. Acele etmeye gerek kalmadı fazla. Aynen. Olur yani. Verdin fişini. Aynen. Ondan sonra çıktık. Döndün otobüsü koşarak. Aynen. Kaptan! Kaptan! O kadar değil de. Hemen orta kapıdan bindik. İşte. Esenler'den çıktık. 3. köprü yolunda rezerve. Rezerve yaptıktan sonra Sultanbeyli'de yolcular vardı. Onları aldık. Kaç kişi aldın? 2 kişi. Bavulları ne yaptın? Babasızdı. Nereye gidiyorlar? İzmir. Kime? O kadarını da bilmiyorum. İsimleri neydi? Cinsiyetleri? Bayan. Bayan demiyoruz, kadın diyoruz. Kadın bayan işte aynı. Güzeller miydi? Neler hissettin onları otobüs alırken? Yani ilk seferden dolayı hiçbir şey Hissetmedin diyorsun. yani. Tecrübeli olsaydın hissedecektin yani. Tabii. Duyguları canlandıracaktın, Aynen. kafanda fantazileri. O kadar değil de. O kadar. O kadar. Sonra bindiniz Sultanbeyli'nden Sultanbeyli'den Kocaeli'ne geçtiniz. Gebze'de yolcu aldık. Yolculardan sonra Bursa, İzmir, Bursa, Manisa, Akhisar. Bursa, İzmir, Aynen. Manisa, Akhisar. Aynen. Sonra Sonra Aydın, sonra da Nazilli. Nazilli en son durakta inerken kaç kişiydiniz? Bir kişiyle. Bir kişi. Çok rahattın değil mi? Yani. Tabii ki ben o sırada bir kişi yani bir tane yolcu vardı. Bizim Kadın mıydı? yok erkekti. Nasıl biriydi?
Yani yaşlı. Orta yaş. Konuştunuz mu? Yok. Çünkü ben yolcu varken aracı temizlemek zorunda kaldım. Çünkü firma ring sefer atıyor. Yani gittiği yerden yarım saat sonra tekrardan geri dönüyor. Ya ben onun olduğunu bilmiyordum. Zannettim akşam çıkacağız. Ona göre biraz daha rahattım ama öyle değildi. Camları falan Seni kim işe aldı? Sen çünkü bir şey bilmiyorsun yaptığın işi. Doğan. Öğretmeden sana Doğan mı? Ya Kaptan normal orada boş boş niye duruyor? Sana niye bir şey söylemiyor? normalde araç temizlemeyi Bu biliyorum. kaptan kim? Adı ne bu kaptanın? Hasan abi. İstanbul Kale miydi? Aynen İstanbul Kalesi. Buradan İstanbul Kale'den Hasan'a sesleniyoruz. Korkma, senin elinden işini almazlar. Adamı işleri, öğretmenle çalışanları rahat rahat yolculuk yapın. Terbiyesizlik yapmayın. Bir de adama galiba bir sıkıntılık falan etmişsiniz. Ayıptır. İlk Yok. servis nasıl oldu peki böyle dağıtımda? Çay kahve. Sağlık Bakanlığı yasakladı ikramları normalde ama biz yine kek meyve suyu dağıtıyorduk. İstanbul Kale yasakları deliyor. İstanbul Kale yasakları deliyor. Aslında yasakları denmiyor. Korkunun için kendinize gelin. Yasakları deldiğini şu an itiraf ettin. Yani söyledin. Ama bütün firmalar şu anda aynı şekilde. Onlar da mı yasakları deliyor? Tabii ki. Bütün firmaları gördüğünüz gibi 250 tane itham firma var. altında bırakıyor. Herkes yasağı deliyor diyor. Arkadaş Umut Soylu Malatyalı mıydınız? Malatyalı. Elhamdülillah. Elhamdülillah diyor. Saçma bir cevap verdi. Onu şey Allah yaptık çok fazla. şükür. İlk videomuz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bunları söylemek istemiyorum ama yani videonun başında çıkanlar var. Anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Burada neler konuşulduğunu anlamıyorsunuz. İlk çayını kime verdin? İlk Verdin çayımı mi? Vermiş miydin? Yasaktı çünkü. normalde Maske sıcak takıyor muydun o zaman? Tabii ki. Yasak versin. Sen maske mi takıyordun? evet, Ne renk takıyordun? beyaz. Buraya gelirken niye takmıyorsun? Buraya rahat geliyor. Peki ne oldu ilk? Seni zorladılar mı? Ben şunu istiyorum, bunu istemiyorum, ona bunu. Ne yapıyorsun sen? Telefonumun şarjı bitti. Burada niye televizyon yok? Televizyon niye çekmiyor? Tuvaletim geldi. Uykum var diyen, gazete isteyen oldu mu? Araçlarda zaten 220 volt prizler var. Ama araçlar 2+2. 2013 model bir araçtı. Üst üste mi böyle? Yok çift katlı değil, normal. 46'lık araç. Oyun sonlu var mı otobüste? Yok o kadar değil. Bilardo var mı? Yok. Diş Türk var mı? Onlar Almanya'da var. Diş Türk var mı? Koltuk arkalarında Lig TV yani Bein Sport vardı. Beyin Sport haber mi yoksa? Bein Sport Haber. Normal. İşte, Diş Türk yok yani. Aynen. Onları genellikle Doğu firmaları daha çok tercih ediyor. Niye İzmir 12 saat neden o tercih edilebilir? Yani zaten İnternet var mıydı? internet vardı. Wi-Fi şifresi neydi? Aracın plakasıydı. Aracın plakası kaç? 34 PV 4506. Özledin mi? Yani. Sen- Ama araç firmadan ayrıldı. Yani Şu an bu kapı açılsa, o otobüs girse içeri, direksiyonu dişler misin? o kadar değil de yani tabii. 2 sefer attık araçta ama güzeldi yani. Anın yok mu hiç orada yaşamış olduğun tatlı, kolay, zor, kötü? İzmir'de vardı. Turizm gibi. Ne gibi? He, taciz olayından bahsediyorum. Yok, hayır. Hangisini? Evet ondan bahsediyorum. Ya öyle bir olay yaşamadık ama Suriyeli Yaşamak ister miydin yani? Yok. Yani ister gibi oldun ama. O kadar değil. Evet. Öyle yani. Lan ne yaşadın anlatsana. Ama ikinci sefer. İlk Tamam. seferde demiştim ya. İlk sefer bitti zaten. Bir şey olmadı. Hep yanlış yaptın. Her şeyi elini yüzüne bulaştırdın. Kimsenin sana yardım etmediğini gördük orada. Bunu sana koyduk iş diye. İçeceğiz. Anlat. İzmir'de Suriyeli bir aile vardı. HES Evet. kodları olmadığından dolayı maalesef araca bindiler, biletlerini aldılar ama HES kodları olmadığı için tekrardan araçtan atıldılar. Neden atılır? HES kod almak çok kolay değil mi? İşte bunların yok yani. Sen alabilirdin E-Devlet üzerinden telefonda. Uğraştırdığı için bize tam saatli çıktığımız için onlarla uğraşamadık. Otobüsün için halledebilirdiniz. Yardımcı olabilirdiniz. İstanbul Kale çok ırkçı bir şirket olduğu buradan belli. 5 Parayı yıllık alıyorsunuz, yolcuyu götürmüyorsunuz. aynı. Parayı iade ettiniz mi? Tabii ki Etmediniz. ettik.
Kaç para? Ee, ufaklardan zaten onlar 1 yaşındaydı. 2 tane çocuk vardı. Onlardan zaten bilet kesmedik. Toplam 120-130 lira. Otogarda şiddet gördün, doğru mu? Kim söylüyorsa yalan. Ama otogarda şöyle bir şey oldu. Ee, ilk sefere çıkmadan aracı beklerken narkotik time yakalandım. Üstünde tabii uyuşturucu madde, Tabi kaçakçılıktan. tabi her şey var. Yok öyle bir şey yoktu Allah'a çok şükür de. Ben bekliyordum. Maskem buramda. Tabii ki. Evet, Her ceza zaman- kestiler. Ceza kestiler değil mi sana? Yok. Türk polisi göreve çağırıyoruz. Ceza kesmeyi unutmuşlar. Makbuz yok herhalde üstlerine, o yüzden. Olabilir. Ondan sonra adam geldi kimliğini çıkardı işte narkotik Sakin polis. ol ya, şundan büyüdüm. Hiç Tamam. sakin ol. Sen çok Tamam. heyecanlandın. Biz televizyon yayını yapmıyoruz. Güzeldi. İçmeyin. Ondan sonra adam her tarafımı aradı. Ana harbi. Yani, Her tarafın derken. yani neredeyse pantolonumu çıkaracaktı o kadar. Neler hissettin lan? Hoşuna gitti mi? Yoksa zoruna mı gitti? Zoruma gitti. Zoruma gitti. Ya tabii biraz da heyecanlandım. Nasıl zoruna gidiyor? Türk polisi seni arıyorsa yardımcı olacaksın. Her yerini böyle açacaksın. Türk polisinden bahsediyoruz lütfen. Zoruna nasıl gider ya? Ya bunu... Neyse, tamam, konuştun, devam et. Öyle. Devam et. Her yerini arıyordu. Üstüne pantolonu çıkaracaktı. Ya tabii ben böyle bir elim titredi. Adam sakinleştirdi. Dedi ki ne yapıyorsun ne ediyorsun? Tokattı mı sana böyle kendine geldi? Yok. Ama böyle tuttu buramdan dedi. Sakin ol dedi. Biz bir şey yapmıyoruz. Niye korktun ki? İlk defa öyle bir çevirmeye denk geldim. Çevirebilir yani. Niye korktun ama? Yani çevireceğini tahmin Üstünde bir etmedim. şey mi vardı? Yok. Yani dediğim gibi ilk Yutmuş defa muydun? yok. Kullanmıyorum. Kullanmana da yutabilirsin satmak için. Gerek yok. Öyle yani. Gördüğünüz gibi kendisi lise bir terk, okumayı sevmiyor. Evin kredisini ödüyor. Muavinlik yapamıyor. Şu an tekstil atölyesinde Juki marka makinede düğme takıyor. Lakin onda da maaşını alamıyor. Aga Ve be. sevgilisi yok. Erkeklerden de hoşlanmıyor. Tamamen kadınlardan hoşlanıyor. Sapları etiketleriz. Saplardan hoşlanıyor. Ne zaman düğün? Tarih vermiyoruz. İlk aşık olduğun insan kimdi? Yok. Babanın seni dövdü, doğru mu, hortumla? Yalan. Ben Derviş Akçakoç. Aleti bozmadan çıkar.